Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İyisinizdir umarım ki. Ben iyiyim. Yorumlarda soranlar için ben iyiyim. Yalnızca vakit bulamadığım için video çekemiyorum açıkçası. Ama bundan sonra her cumartesi akşamı belirli bir saatte videolar gelmeye çalışacak. Bilginiz olsun. Yorumlara istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Peyderpey onları da çekip yüklemeye çalışırım. Bugünkü konumuz sevdiğiniz, geçmişte yaptığımız aslında konulardan biri. O kişinin aklında nasıl kaldınız? Sizin isminizi duyduğunda, belki sizi gördüğünde, resminizi gördüğünde nasıl, hangi hisler uyanıyor? Buna bakmaya çalışacağız. 3 destemiz var. Birinci destemiz böyle morlu bir destemiz. Aşağıya isimlerini yazarım. Mutlaka destelerin açıklama kısmından görebilirsiniz. İkinci destemiz böyle lacivert tonların, temaların ağırlıklı olduğu bir deste. Üçüncü destemizde böyle bir deniz kızı destesi bu. Açık mavili, turkuazlı. Bu aklınızdaki kişiyi düşünün. Şöyle yapalım. Ona odaklanın, gözlerinizi kapatın. Ne olabilir deyin, nasıl hissediyor olabilir deyin. Sonrasında da en çok çekildiğiniz desteği dinleyin. Birden fazla deste arasında kalırsanız çekildiğiniz yerde desteği de dinleyin ama lütfen size uyanı alın, uymayana lütfen zorlamayın, bırakın gitsin. Ben ilk destemize başlayacağım. Siz videoyu durdurup istediğiniz kadar zaman ayırabilirsiniz deste seçmeye. Merhabalar, birinci desteği seçen arkadaşlarım, hoş geldiniz. Şimdi bu kişiyi düşünün bakalım. Birinci destenin aklındaki kişi. Birinci destenin aklındaki kişi. Birinci desteği seçen arkadaşlar aklına geldiğinde, birinci destenin sahibi aklına geldiğinde sende hangi hisler uyanıyor? Birinci desteği seçenlerin aklındaki kişi. Birinci destedekileri düşündüğünde, ismini duyduğunda ya da onu gördüğünde içinde hangi hisler uyanıyor? Hadi bakalım. Mahkeme. Değnek sekizlisi. Kılıç üçlüsü. Değnek kralı. Deste altında Aziz kartı var. Yani buradakiler çoğunlukla ayrıymış gibi görünüyor açıkçası. Mahkeme, kılıç üçlüsü biraz böyle üzüntülü durumlar var gibi. Devam edelim. Birinci desteği seçenlerin aklındaki kişi. Birinci desteği seçen bu kişi aklına geldiğinde sende hangi hisler uyanıyor? Kader tanrıçaları, sonuna kadar gitmek. Bir destemizden daha alacağız. Birinci desteği seçen kişi aklına geldiğinde hangi hisler, duygular uyanıyor sende birinci destekdeki kişi? Neşe, yenilenme, deste altının geri kazanma kartımız var. Arkadaşlar siz bu kişi için belli ki geri kazanmak istediği kişisiniz. Öncelikle bunu söyleyerek başlayalım. Şöyle alayım. Görünmeyebilir ama çiçeğimizi biraz kaydıralım. Şöyle yapalım. Gözlerinizde güzel şeyler görsün istiyorum çünkü. Diğer destemizin altına da bakalım o halde. Burada da yank gelmiş. Şimdi bu insanın belli ki aslında bir noktada harekete geçmeye sevk ediyorsunuz gibi görünüyor. Yani sizi düşündüğünde bir şekilde aklına geldiğinizde ya bir şey yapmalıyım işte ne bileyim aslında arasam mı, mesaj mı atsam ama sonra böyle bir vazgeçiş, böyle bir kendi halinde kalış. Bunun gibi bir durum ortaya çıkıyormuş gibi görünüyor. Çünkü şöyle bir düşüncesi olabilir. Biz ne kadar ayrılıp barışırsak barışalım. Ne kadar çok ayrılırsak ayrılalım. Burada bir ayrıl barış paterni olabilir. Sürekli böyle işte ayrılıp barışıyoruz, ayrılıp barışıyoruz durumları olabilir. Mahkeme, kılıç üçlüsü. Yani biraz öyle gibi geldi bana.
Yine de biz kadersel olarak birbirimize aidiz diye düşünüyor olabilir açıkçası. Çünkü hem burada bir kader tanrıçaları kartımız var. Yani bir şeylerin aslında böyle yıldızlarda, göklerde yazılı olması. Hani kader öyle ya da böyle bizi bir araya getirir düşüncesi varmış gibi görünüyor. Ve ne olursa olsun biz aslında hani seninle sonuna kadar gideceğiz. Burada bir foto finish çizgisi var, dikkat edin. Yol ne kadar zorlu olursa olsun biz seninle bir şekilde bir araya geleceğiz düşüncesi var. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Çita'nın koştuğu yola dikkat edin. Çöl. Kumda yürümek zordur arkadaşlar. Bu bahsettiğim sadece böyle plajda yürümek gibi düşünmeyin. Plajın böyle biraz ilerisine gidin. Sıcak kumun altında yürümeye çalıştığınızı gözünüzün önüne getirin. Rahatsız bir duygu değil mi? Kum böyle sıcacık, ayağınız yanar, ayağınızın ya da terliğinizin, ayakkabınızın içine sürekli kum girer. Bir taraftan düz bir zemin olmadığı için çalkantılı gibidir aslında. Yürümek kolay değildir. Haliyle burada da ben bunu görüyorum. Hani yürümek kolay değil. Bu yolda bizim evet zorluklarımız var belli ki. Ama biz bir şekilde sanki birbirimize aitiz. Ve sanki aslında bir şey yapabilir miyim, yapmalı mıyım, yapsam iyi olur düşüncesi var. Çünkü burada aldığımız Yang kartı bizim yapma enerjisi, aktif olma enerjisi dediğimiz eril slash maskülen enerji dediğimiz şey. Bu arada hani buradan eril kelimesini hiç sevmiyorum bu arada. Eril dişil kelimelerini hiç sevmiyorum. Ama başka türlü de anlatmak çok mümkün değil. Maskülen feminen enerji dediğimiz şey. Bu karşınızdaki erkek anlamına gelmiyor. Bu bir enerji biçimi. Sadece o enerjinin ismi. Haliyle bir şey yapmalıyım. Benim elimden bir şey çıkmalı düşüncesi varmış gibi görünüyor. Dikkat edin. Burada bir anahtar çıkıyor bakın. Bir anahtar. Bunu bir iletişim gibi düşünebilirsiniz. Karşı tarafın aradığı bir çözüm gibi düşünebilirsiniz. Bir şey yapmalıyım düşüncesi. Ve yine şuraya dikkat edin. Burada bir değnek kralımız var King of Wands olarak. Değnek kralı bakın bir aşçı, bir şef. Bir şey hazırlıyor, bir karışım hazırlıyor. Farklı şeyleri bir araya getirmiş ve bir şey yapıyor. Birazdan da kalıplara dökecek bunu. Haliyle benim yapmam gereken, benim buraya katmam, eklemem gereken bir şey var diyor. Demek ki kendisinin üstüne düşen bir takım şeyler var ki bu insanın bunun yapılması gerektiğini düşünüyor. Haliyle şu an evet bir taraftan şöyle yapalım. Sizi düşündüğünde bir noktada hani canı yanıyor açıkçası. Canının yandığı bir yer var. Kırgın da olabilir. Belki size eğer kırılması gerekecek bir konu olduysa kırgın da olabilir pekala. Böyle acıklı acıklı şarkılar dinliyor olabilir. Kılıç üçlüsüyle bakın çocuk kulaklığı takmış, gözünde yaşlar. Bir yandan da buraya bir şeyler yazıp çiziyor. Burada da kadının fotoğrafını yırtmış. Şimdi birbirinizi belki silmiş olabilirsiniz, engellemiş olabilirsiniz, aranıza mesafe girmiş olabilir bir şekilde. Ama şunu söyleyeyim, bu insana aslında hem bence ayrı kaldığınızda özellikle gerçekten içinde sızıya sebep olan ama hem de aynı şekilde bu insanı da mutlu edebilecek olan yersiniz. Çünkü neşe ve yenilenme ikisinde de bakın çiçek temasını görüyoruz. İkisinde de o yeşerme temasını görüyoruz aslında. Yine de hani bu kuru çöl gibi belki kendini hani siz yokken çölde yaşadığını düşünen, kumun üstünde yürümeye çalıştığını düşünen insana belki gerçekten o yaşama gücünü veren, hayatta böyle hani ayağa kalkayım, bir şeyler yapayım, yapmalıyım demesini sağlayan kişi olabilirsiniz. Burada zaten bakın bir değnek sekizimiz var. Değnek sekizlisi olduğunda tabii aranız yine belki mesafe de olabilir. Burada uzak mesafeler olabilir yine. Bir de sonuna kadar gitmek kartımızda vardı ya, belki mesafe de vardır aranızda. Yolculukları görebiliyoruz çünkü biz değnek sekizlisiyle. Ama değnek sekizli aynı zamanda bir şeylerin böyle hani değnekleri düşünün atılması. Değnekler atılmıştır. Klasik tarot destesini gözünüzün önüne getirin. Değnekler atılmıştır. Bir yere gitme isteği vardır yine. Çok böyle dürtüsel bir şekilde ulaşma isteği vardır. Yine tabii şeyi de görüyoruz, böyle sosyal medya yoluyla yapılan göndermeleri de görebiliyoruz. Haliyle sizi düşünerek belki işte paylaşımlar yapma. Hatta burada bakın çocuk bence şarkı besteliyor. Hani bir şarkıyı dinliyor, bir şarkıyı besteliyor gibi. Hani kendi belki yaptığı kaydı dinliyor da beste yapabilmek için. Belki bu insan böyle müzisyen biri olabilir ya da ne bileyim mutfakta çalışan biri olabilir. Bazılarınız için ekstra bilgi tabii bu. Herkese uymayacak ama böyle detaylar olabilir. Hani bu detayları da böyle yakalıyorsanız, yani durumunuza uyuyorsa belki yorumu çok daha kişisel isterseniz alabilirsiniz. Hani genel bir açılım ama illa böyle birkaç kişiye daha net gidecektir bu açılım tabii ki.
Aynen. Ve burada dediğim gibi hani değnek sekizisi kılıç üçlüsü yan yana, belki bakın yazıp yazıp siliyor olabilir. Hani tam böyle bir şey yazayım derken sonra vazgeçiyor olabilir. Bence bu insanı çok fazla böyle harekete geçme, bir şeyler yapma noktasında tetikliyorsunuz. Tetikleniyor. Hani belki sadece işte resminizi görerek bile. Burada da evet. Mesela burada Aziz kartını farklı inançlardan insanların dua edişi olarak resimlendirmiş. Ama bir taraftan da bakın yine böyle resim teması var. Aynı şurada olduğu gibi. O halde bu insan gerçekten resimlerinize bakıyor bir şekilde ve şunu anlıyorum, bir duasınız aynı zamanda. Bu insanın dilinde bir dua, bu insanın dilinde bir dilek, dilediği, birlikte olmayı istediği şeysiniz. Buradan da bunu anlıyorum. Ve mahkeme kartıyla açmıştık, dikkat edin. O yüzden hani diyorum işte bir tartışma belki yaşanmış olabilir, tabii güncelde ayrılık olabilir. Burada mahkeme kartını bir mezuniyet töreni olarak resmetmiş. Haliyle burada benim almak istediğim sonuçlar var. Ben başarılı olmak istiyorum, seni kazanmak istiyorum meselesini de anlıyorum yine. Çünkü dikkat ederseniz kız artık zorlu bir sürecin sonrasında diplomasını almış ve konuşma yapıyor. Şimdi kartın evet kendi anlamı var ama görseldeki anlamı da bizim dahil etmemiz lazım. Haliyle sanki yine bakın bir böyle diplomayı elinde tutmak, bir anahtarı elinde tutmak, diyorum ya bir emeği elinde tutmak, sanki size böyle belki geçmişte sözünü verip yapması gereken şeyler olduğunu da düşünüyor olabilir. Ben dediğim gibi burada biraz sizi hani zorluklar yaşasak da işte sen benim ya kaderimsin, biz birlikte olmalıyız, bu inanca sahip bir insanı görüyorum açık konuşmak gerekirse. Ve dediğim gibi üstüne düşen, vazifesi olan şeyler olduğunu düşünüyor olabilir. Haliyle bu insan sizin isminizi gördüğünde, sizin resminizi gördüğünde hangi hisler doğuyor? Özlem doğuyor, bu net. Üzüntü, acı, evet bu doğuyor, bu net. Ama bunun yanında aynı zamanda hani gerçekten bir noktada çok üzülse de bir noktada diyorum ya böyle derse hayata bağlayan şey, neşe katan şey. Bir noktada o da yani sizsiniz. Haliyle ister istemez böyle bir mutlu olma, bir neşelenme yine de. Ben çünkü bu insanı seviyorum duygusu. Bunu görüyoruz. Kadersel olarak bizim aramızda bir şey var, bir arada olmalıyız. Bunu hissettiği görünüyor. Bu anlaşılıyor. Haliyle aslında güzel şeyler var diyebilirim. Yani çok az tarot kartı aldık. Yüzden burçlardan bahsetmek çok doğru olmayabilir ama yine de vereceğim. Hani uyuyorsa daha belki yorumu yine dediğim gibi kendinize bireysel alabilirsiniz. Boğa burcunu görüyoruz, Aslan burcunu görüyoruz, Terazi'yi görüyoruz, Yay burcunu görüyoruz. Mahkeme kartının spesifik bir burcu yok ama Plüto etkili bir kart olduğu için tabii Plüto deyince Akrep de aklımıza gelebilir haliyle. Bu burçlar karşı tarafın olabilir, sizin olabilir ya da bunlar mesela önemli zaman aralıkları olabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz ama hani dediğim gibi o burç bu burç gibi düşünmeyin. Yine burada 17 sayısı, 47 sayısı bir rakamı önemli olabilir arkadaşlar. Ama karşımıza dediğim gibi bence size biraz zorluklara rağmen kaderle eşleştirmiş bir insan varmış gibi görünüyor. Birinci deste. Mesajınız bu şekildeydi. Diyelim ki uyumlu olmuştur. Uyumayan yerleri lütfen bırakın, zorlamayın. Genel bir okuma en nihayetinde. Anlattığım hikaye tabii ki kendinize uyuyorsa alın, uymuyorsa sizin hikayeniz değildir. Kendinize iyi bakın. Yorumlara istediğiniz video önerilerini yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Merhabalar, ikinci desteği seçen arkadaşlar. Hadi bakalım. Siz de ben kartları karıştırırken bu kişiyi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. İkinci destenin aklındaki kişi. İkinci destenin aklındaki kişi. İkinci destedeki bu kişiyi düşündüğünde, bu kişi aklına geldiğinde, ikinci desteyi seçen bu kişi aklına geldiğinde sende hangi hisler, hangi duygular uyanıyor? İkinci destenin aklındaki kişi, sana soruyoruz. İkinci desteği seçen kişi aklına geldiğinde sende hangi hisler uyanıyor? Hadi bakalım. Yıldız. Güzel bir başlangıç yaptı. Değnek yedilisi. Tılsım beşlisi. Kupa olmuşsu. Güzel. Ya zorluksuz olmuyor zaten. Bir şekilde zorluklar evet var. Ama çok güzel bir tarafı da var. Deste altında da imparatorça gelmiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Gerçekten
seven bir insan var karşımızda. Sevgi uyanıyor. Bir arada olma isteği uyanıyor. Evet, zorluk da uyanıyor. Haliyle belki bazen zorlama isteği de olabilir ama çok büyük bir özlemden de bahsediyor. Ama bu bazılarınız için yetersizlik de olabilir. Kendini yetersiz ve eksik görme. Neden? Çünkü karşısında yıldız ve imparatoriçe. Karşısında kendinden çok daha yüksek, çok daha güzel standartlara ait birini görüyormuş gibi bir insan. Haliyle size hak etmediğini düşünüyor olabilir bu kişi, onu söyleyeyim. Hani bu kişinin gözünde ona göre siz daha güzel ya da yakışıklı olabilirsiniz. Ona göre daha mesela varlıklı olabilirsiniz. Daha eğitimli olabilirsiniz. Ya da ahlaken daha iyi bir insan olabilirsiniz. Bir şekilde sanki hani yani hani seni seviyorum ama sana hiç layık değilim diyormuş gibi geldi bana. Ne uyanıyor? Hangi hisler uyanıyor bu kişi? Sizi düşündüğünde, bu kişinin aklına geldiğinizde bu insanda hangi hisler uyanıyor? İnanç ve izolasyon. İzolasyon tam aslında buradaki tılsım beşisine biraz benziyor açıkçası. İnanç da tam bu yıldız kartının anlamlarından biri diyebiliriz. Bilinç bulanıklığı. Ya evde yoksan, yani Firuze, ya evde yoksan. Kadın bakın kaşlarını çatmış, kollarını bağlamış. Belki konuşmak istemiyor bu adamla. Ama adam bir şekilde bulut olmuş, gelmiş bir şeyler fısıldamaya çalışıyor. Biraz böyle belki siz bu insana karşı ne bileyim tepkili olabilirsiniz, kızgın olabilirsiniz. Ya da o sizin ona karşı kızgın olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ama bir şekilde bir inancı da var. Sizin bu arada söylediklerinize, sözlerinize çok inanıyor olabilir bu hayatta. Güvendiği sayılı insanlardan olabilirsiniz. Ve belki ne kadar kendini layık görmese de içten içe bir gün bir araya geleceğinizi düşünüyor olabilir. Bir gün bir aile olabileceğinizi düşünüyor olabilir. Ya da bazılarınız için bu eşiniz bile olabilir ha. Hani sana yeterince işte zaman ayıramıyorum, edemiyorum diyen bir eş. Maddi olarak kendini belki yetersiz gören bir eş bile olabilir bu. Çünkü imparatoriçe bize böyle eşi, anneyi de gösterebiliyor ama genel olarak tabii idealize edilmiş bir kişi. Hangi hisler uyanıyor derken şöyle iki kartım düştü, alıyorum o yüzden. Deste altında bolluk ve bereket var. Bu kartın İngilizce adı aslında milk and honey, süt ve bal. Şimdi burada da bir kupa olmamız var, böyle bir piknik sahnesi. Ortaya bakın bir böyle kek, pasta indirmişler. İşte köpek var, çocuklar var, anne baba var. Birlikte böyle tatlı güzel zamanlar geçin. Bu insanla hiç böyle birlikte yemek yediyseniz, ne bileyim piknik bile yapmış belki olursanız, belki mesela onu çok böyle aklına getirip özlüyor olabilir. Güzel geçen bir günü çok düşünüyor olabilir. Size ama hep böyle sanki tatlı, güzel, sevimli şeylerle özdeştirilmiş gibi. Evet. Bal, balım, canım. Biraz belki böyle şeyler düşünüyor olabilir. Bu da hatta bakın dikkat edin böyle piknik örtüsü. Bu kırmızı, bu mavi. Şöyle yapalım. Kartın numarası 51. Burada da 34 ve 36 numaralı kartları görüyoruz. Şöyle bir tık alacağım. Ama hepsi görünsün. Hepsi görünsün. Tamam, görünüyor. 34-36 destek ve kenara kadar gelmek. Eğer bakın şu anda bu insanla iletişiminiz yoksa gerçekten artık böyle sabrının son demlerine gelmiş olabilir. Hani düşündükçe, çünkü burada bakın uca kadar gelmiş, düştü, düşecek, düşmek üzere. Eğer hani çok mesela iletişimsiz kaldığınız biri ise bu kişi, her an iletişime geçtim, geçeceğim, geçmem lazım, geçmek üzereyim diyen birisi olabilir mesela. Evet. Ve yine burada bakın destek kartıyla şunu anlıyorum. Hem bence sizin bu insan için çok böyle nasıl desem hani ya fedakar ya da fedakarlık yapabilecek durumda bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ona her koşulda böyle destek olan, hani yanımda olur, o ne olursa olsun benim yanımda olur dediği, gerçekten bence güven duyduğu ve inandığı bir insansınız. Ama hem de demiştim ya, kendinde bir eksiklik görüyor olabilir diye. Hatta burada da bir izolasyon kartımız var. Hani ben kendimi işte çok soyutladım, çok izole ettim ve şu an sana destek olamıyorum. Senin yanında duramıyorum.
yanında değilim. Böyle bir şey söylüyormuş gibi. Ve yine dikkat edin, kutup ayıları normalde arkadaşlar sembolik olarak çok güçlü dediğimiz hayvanlardır. Bizim bu kahverengi ayılardan daha yırtıcıdır bunlar. O daha vahşidir aslında kutup ayısı. Daha böyle sevimli gözükmesine rağmen çoğu insana çok daha vahşidir. Ve burada bakın yavru bir ayımız var. Henüz daha hayatın başında annesine muhtaç. Hani biraz dediğim gibi böyle o yine eksiklik, bir şeylerin az olması, yarım olması, çok daha belki hak ettiğinizden az olması. Ben dediğim gibi bu insanın size hak etmediğini düşündüğünü anlıyorum. Belki siz bu insandan dediğim gibi statü olarak, güzellik, çirkinlik olarak derler ya, yani hani şey olarak söylüyorum. Daha yüksek bir yerde olabilirsiniz. Bazılarınız yaş olarak belki daha büyük olabilir. Ya da bazılarınız daha olgun olabilir açıkçası. Eğitim olarak daha iyi bir yerde olabilir. Aileleriniz mesela belki sizin daha işte iyi bir aileniz olabilir. Bu insan kendini daha yine aile açısından da yetersiz görüyor olabilir. Sanki böyle bir yerden geliyorsunuz ama burada gökkuşağı sembolizmi dikkatimi çekiyor. Çünkü hem burada var hem de kupa onlusunda klasik tarotta vardır normalde. Bizim için mucizelerdir gökkuşağı gördüğümüzde. Ve hani derler ya işte sonunu görünce işte dilek tut falan. Gerçekten bir dilek, burayı isteme, buraya inanma. Bence burada sizin iyiliğiniz için de dua eden bir insan var. Onu da söyleyeyim. Yıldız kartı ile birlikte. Hani ne olursa olsun, bensiz bile olsa işte o hep iyi olsun diye sizin için dua eden bir insan olabilir bu kişi. Ama bir yol ayrımı olabilir belki kendisinin. Hani nereyi seçsem, ne yapsam diye bilemediği. Haliyle siz sanki önünde çok böyle cezbedici, hani böyle olur ya bir tünelin sonundaki ışık gibisiniz aslında. Evet, gerçekten tünelin sonundaki bir ışık. Hani oraya gidersem iyi olacağım, mutlu olacağım belki. Ama işte o tünel dediğimiz şey karanlık bir yer. Oradan geçmeyi istemek de bir cesaret. O cesarete gerçekten sahip miyim? Bunu belki sorguluyor olabilir. Çünkü burada bakın bir değnek yedilisi var. Karşısına alması gereken insanlar belki vardır. Aranızda engel olarak gördüğü belki de ne bileyim kendi ailesidir, sizin ailenizdir. Daha belki toplumsal bir konudur. Çünkü zor şeyler olduğunu söylüyor. Diğer taraftan ikiniz arasında da böyle zıtlaşmalar, zorluklar oluyor olabilir. Beni zorluyor diyor olabilir ama ben şunu anlıyorum. Bu insan için hem onun bir zorluğusunuz gerçekten. Kolay bir konu değilsiniz, onu söyleyeyim. Siz belki daha kolay görüyor olabilirsiniz bir şeyler ama bu insan o kadar kolay görmüyor belli ki. Bu kendiyle alakalı bir durum tabii. Ve bir hani hem zorluksunuz işte deriz de hem bir imtihan ama hem de çok güzel bir mükafat olabilirsiniz. Çünkü bir hayali var sanki burada. Hani sizinle böyle mutlu olmak, bir arada olalım, yuvamız olsun, ne bileyim çocuklarımız olsun ya da işte hani böyle kedimiz köpeğimiz olsun birlikte. Güzel bir evimiz olsun, bahçemiz olsun. Alalım böyle çantamızı gidelim, piknik yapalım. Ya bunun gibi istekleri olabilir gerçekten. Ki burada da bakın yavru bir fil görüyoruz. Yine hani fil bizim için hafızayı çok anlatır. Sizinle ilgili anılarını sürekli zihninde canlandırıyor olabilir ve sizi de bu arada bolluk ve bereket hem de şurada imparatoriçe ile birlikte nereye elini atsa zenginleştiren, büyüten, çok bereketli bir insan olarak görüyor olabilir. Ve bu hayattaki şansı olarak da görüyor bence. Bakın deste altında yetim kartı kalıyor. Yine tılsım beşlisi gibi aslında kendini çok eksik hissetmek var. Ve şu anda da bir özlem var açık konuşmak gerekirse. Hani bir özlem var bir taraftan, dediğim gibi bir şekilde sürekli bence zihnindesiniz. Bu insan aktif olarak düşünüyor belli yani. Bu insan seviyor bu arada. Gerçekten seven bir insan bu. Ve dediğim gibi hem bence bir zorluksunuz. Cesaret istiyor bakın buradan atlamak. Hem bir zorluksunuz ama hem de bir göze alabilse sanki çok büyük de bir desteksiniz. Gerçekten büyük de bir desteksiniz yani. Ve çok da aslında mutluluğu da getiren yersiniz. Hani sanki hani şey gibi bak Matrix'te var ya böyle kırmızı hap, mavi hap. Hani sanki onun gibi hani bir seçim yapması lazım. Bir yapabilse aslında çok belki mutlu olacak sizinle. Ama kendini de dediğim gibi bence pek layık görmüyor. Bakın burada da böyle ama şey gibi. Smokin var ya böyle. Deriz böyle damatlık, gelinlik. Bir tık belki onun gibi zihninden geçen olabilir. Burada gördüğüm burç etkilerinden de bahsedeceğim ama bu illa hani siz bu burçsunuz, bu insan bu burç anlamında değil. Bunların özelliklerini düşünebilirsiniz. Zaman periyotlarını düşünebilirsiniz. Ha tabii sizin ya da karşı tarafın burcuysa eğer daha böyle hani kendinize bir kişisel yorum gibi alabilirsiniz. Kova, Aslan, Boğa,
balık, yine boğa ama Venüs etkisi olduğu için teraziyi de düşünebiliriz elbette. Ama dediğim gibi bu insan sizi düşündüğünde ya da gördüğünde, aklına geldiğinizde özlem, zorlanma, cesaret, bir yandan dilek, bir yandan kendinden çok daha üst bir konumda görmek. Bir yandan yetersizlik ama bir yandan da çok tatlı ve minnoş duygular uyanabilirmiş gibi görünüyor sevgili ikinci deste. Yine belki buradaki sayıların da önemi olabilir. Söylemiştim 34, 36, 51 şeklinde. Böyleydi. Peki. Dilerim ki en güzeli olsun sizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup yorum yazabilirsiniz. Ya da yorumlarda doğrudan istediğiniz video içeriklerini yazabilirsiniz. Peyderpey çekip yüklemeye çalışırım bundan sonrasında. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhabalar. 3. desteği seçen arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben karıştırırken siz de bu kişiyi aklınızdan geçirebilirsiniz, düşünebilirsiniz. 3. desteği seçen arkadaşların aklındaki kişi. 3. desteği seçen bu arkadaşları düşündüğünde, aklına geldiğinde, onların ismini bir yerlerden duyduğunda sende hangi hisler uyanıyor? 3. destenin aklındaki kişi. Hadi bakalım. Lovers. Aşıklarla açtık arkadaşlar. Yansımayla. Ay. Yoğun olacak belli ki bu da. Kupa kralı. Yani. Kıyamam. Tılsım beşlisi. Mahkeme. Değnek onlusu. Arkadaşlar işinin gücünün arasında bile belli ki sizi düşünen bir insan var. Öncelikle onu söyleyeyim. Epey yorgun diyorum. Yorgun da olabilir tabii değnek konusundan dolayı. Epey yoğun ve meşgul olmasına rağmen sürekli düşünen bir insan var burada, onu söyleyeyim. Hani aynaya bakıyor, sizi düşünüyor. Sizi görüyor, durumu belki değerlendiriyor. Gerçekten duygusal da bir insan var karşımızda, onu da söyleyeyim. Bazıları için bu arkadaş belki bakın burada kupa kralının böyle six packs'i var ya, belki kaslı bir arkadaş olabilir bazıları için. Ama zihnini sizinle epey meşgul eden bir insan, onu söyleyeyim. Hangi hisler uyanıyor bu kişi? Peki geldi madem. İbadet. Çıkmaz sokak. Deste altında idrak kartını görüyoruz. Biraz şuradaki aşıklarla bana şey yaptı, bu benzeşti. Şu anlamda benzeşti. Burada da aynaya bakıyor ya kadın, deniz kıza. Ya bir yandan da hani kendi içine dönüp bir şeyleri düşünmek gibi anlayabiliriz bunu. İnsanın kendi içine bakması, durumları yeniden değerlendirmesi ve geçmişte belki hani anlayamadığı bir şey varsa anlaması. Çünkü bilmek ayrıdır, idrak etmek ayrı bir şeydir ya. Bildiğinle amel edersen, yani bildiğin şeylere göre hareket edersen bu artık idrak düzeyine gelmiş oluyor tabii. Bu kart da hep bana şey hatırlatıyor. Hele bir de böyle daha duygusal konularda alınca. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Zeki Müren'den gidip dinleyebilirsiniz. İbadet kartıyla biraz onu anlıyorum. Hani derler ya işte seni sevmek benim için bir ibadet gibi. Hani seni sevmek bir yandan beni Yaradan'a da tabii yaklaştır diyor da olabilir. Bunu hatırlatıyor olabilir belki. Hani sen işte çok iyi bir insansın, ben de senin gibi iyi olmalıyım. İyi olmak için daha çok çaba sarf etmeliyim anlamında, ama biraz burada hani çıkmaz sokakta kaçınılmaz olan ya. Bana biraz böyle şey gibi, hani ya mecburum, ben seni sevmeye bir yerde mecburum. Çünkü ibadet de öyledir. Mecburdur. İnanıyorsan Yaradan'a yapman gereken şeyler var. Yap ya da yapma, o önemli değil. Ama o var ya orada, biliyorsun. Ve hani yapmadığında da huzursuz olursun ya. Yani inanan arkadaşlar için. Biraz öyle bir tını aldım burada.
Tabii, hatta bakın burada mahkeme kartımız var. Mahkeme kartında arkadaşlar kıyamet günü anlatılır. Amel defteri görülecektir birazdan. Ölüler böyle tabutlardan kalkar. Yargılanmaya doğru gidecekler. Kıyamet günü. Şimdi burada da benzer bir şekilde zaten aslında anlatılmış. Bakın, deniz kadınları ve deniz adamları böyle baloncukların içinde üzgünler. Uyanıp uyanıp gidecekler. Bakın, su üfleniyor. Uyanıp uyanıp gidecekler. Hesap verecekler. Yine aslında hani o dedim ya böyle şey meselesi. Bir de ben buradan şunu da anlıyorum. Bakın, eğer kötü şeyler yaşadığınız bir insansa şunu da belki şey yapıyor olabilir. Ya hani ben senin ahını aldım mı acaba diye. Biraz bakın, değnek konusunda kadın çok zor bir durumda. Böyle. Biraz hani ahını acaba aldım mı? Hani Allah benden sorar. Bunu da görebiliriz. Yok, hayır, kötü hiçbir şey yaşanmadıysa şunu anlıyorum. Yani ben seni sevmezsem Allah beni taş eder derler ya. Onun gibi bir şey gördüm. Hani seni sevmeyen taş olur. Biraz çünkü dediğim gibi bir böyle ilahi olarak bir şey meselesi var bu insanın. Buraya bir bakış açısı var. Hani şunu da söylüyor olabilir belki. Yani ben, evet sen beni sevdin, ben seni sevdim ama ben bunun şükrünü karşılayamam. Hani sabah akşam ibadet etsem karşılayamam da diyor olabilir. Çünkü burada niye bunu söylüyorum? Tılsım beşlimiz var. Bir eksik hissetme kartı. O yüzden eğer ikinci desteğe çekildi iseniz, ikinci desteği de dinleyebilirsiniz. Çekilmediyseniz dinlemeyin ama gerek yok. Kafanızı karıştırmayın hiç. Bu insan sizi düşündüğünde hangi hisler uyanıyor? Üçüncü deste. Neden? Bakın, hep böyle bir sorgulama. Neden? Dünyaların arasında ve deste altında esneklik. Demek ki bu insan bir takım koşulların daha esnek aslında olmasını istiyor. Belki iki durum arasında kalıyor olabilir, öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü aşıklar kartıyla açtık. Bazen aşıklar kartında hani o şeyi görürüz, işte seçim yapma, karar verme, önemli böyle kalpten idrak ederek bir karar verme temasını görürüz. Bu bazen iki insan arasında kalmak şeklinde oluyor ama buradaki konu sanki biraz daha hani kendimle senin aranda kalıyorum. Seninle hayatım, yaşantım arasında, sorumluluklarım arasında kalıyorum gibi bir durum olabilir açıkçası. Ama sorunuz neydi? Sizi düşündüğünde ya da sizin isminizi gördüğünde, duyduğunda hangi hisler uyanıyor? Öncelikle aşk duygusu uyanıyor, o çok belli. Çünkü aşıklar kupa kralı ve mahkeme kartı. Yani o şey çok net, böyle o sevginin uyanması, aşkın uyanması, hani sevdiğim insan. Bu söyleniyormuş gibi görünüyor. Buradaki kupa kralı da ne kadar özgüvenli, böyle kupasını tutmuş dedim ya, böyle kasları falan da var zaten. Çok özgüvenli bir şekilde, yani ben bu insanı seviyorum. Bunu diyebilen birisi açıkçası. Fakat burada bir tılsım beşlimiz var. Şurada da bir değnek onluğumuz var. Hani şey diyen bir insan olabilir gerçekten. Ya başımı kaşıyacak vaktim yok. Çok yoğunum, çok meşgulüm. Bir şekilde kendimi tamamlayamıyorum. Tamamlamam gereken konular var. Ve belki böyle size vakit ayıramadığından da kendisi şikayetçi olabilir. Mesela hani ilişkiniz varsa bu insanla evli de olabilirsiniz pekala. Hani ya sana yeterince vakit ayıramıyorum, bu da beni çok üzüyor, çok eksik hissediyorum diyebilir açıkçası. Ama yok, ilişkiniz yok ya da işte ex partneriniz vesaire. Burada arkadaşlar tılsım beşlisiyle hani özlemden bahsedebiliriz. Yanında da bir mahkememiz var. Yani ayrılık yaşadığınız bir insan olabilir tabii bu yüzden. O yüzden özlem duygusu çok fazla uyanıyormuş gibi ve hani şeyi sorguluyor olabilir. Neden böyle oldu? Neden ayrıldık? Ya da neden biz bir türlü bir araya gelemiyoruz? Ya da neden biz sürekli aynı şeyleri yaşıyoruz mesela? Çünkü burada idrak, ibadet ve çıkmaz sokak dedik ya, hep böyle belki aynı döngüyü yaşamak, sürekli o aynı döngüyü yaşarken de bir taraftan bununla ilgili mesela mutsuz olmak. Bu gayet söz konusu olabilirmiş gibi görünüyor. Çünkü ne diyor? Bir şeylerin daha esnek, daha rahat olmasını isterdim ama değil. Ha, bu arada sizi de keza çok böyle hani zor koşullarda görüyor olabilir bir noktada. Hani işte senin hayatında zor, işte farkındayım. Ama işte ben ikilemde kalıyorum. Bakın. Ne oradayım ne buradayım. İki dünya arasında kaldım, sıkıştım. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Hani sanki burada sizinle ilgili seçmesi gereken konular varmış gibi ama bunları da böyle hakkınca seçemiyormuş, hakkınca yerine getiremiyormuş gibi. Ve dedim ya, o yüzden hani ya Allah bana sorar, bunun hesabı bana sorulur ya da sen belki bana hesap soracaksın diye böyle çekinen bir insan olabilir. Ama şunu da anlıyorum. Bence bu insanın sizi böyle etkilemekle de ilgili bir derdi var. Çünkü burada işte hani bu içine kapanmış, burada ağlıyor ediyor ama ya sanki buradaki deniz kızı böyle o paraları, altınları çevirerek minik bir şov yapıp karşısındakine de hani ya bak işte aslında burada güzel ihtimaller de var demeye çalışıyormuş gibi. Hani gel gel ağlama. Hani buraya bak. Hani bak hadi. İkna etme. Belki ikna etmekle ilgili bir şey olabilir. Belki eğer siz seçim yapamıyorsanız mesela işte sizi ikna etmek olabilir. Ama size baktığında kendini görüyor, yani bu net. Diyorum ya, böyle aklına geldiğinizde, ne bileyim resmini gördüğünüzde kendini görüyor. Ve başka bir ihtimali burada hayal ediyor. Çünkü bakın, bu bir deniz kızı. Denizin içinde kuyruğu var. Şuraya dikkat edin. Gövdesi var. Belli ki bacakları var ve dış dünyada. Nasıl olurdu acaba ihtimali? Hani başka bir ihtimal düşünmek, başka bir hayatı düşünmek. Ve sanki kendi dünyasıyla sizin dünyanız arasında bir seçim yapmak. Bu çocukken okuyup çok travmatize olmuştum. Deniz Kızı'nın bir hikayesi vardı. Disney'inki kadar ponçik bitmiyor açıkçası. Kız yine fedakarlık orada da tabii yapıyor da. Yürüyebilmek için insan dünyasında bacaklarının olması için kuyruğunu, yüzgeçlerini vesaire feda ediyor. Ama sesini de feda ediyordu orada mesela. Benim okuduğumda çok acıklıydı. Prense de kavuşamıyordu zaten. Şimdi acaba bu insan da, diyorum ya, kendi dünyasıyla sizin dünyanız arasında bir seçim yapması gerektiğini mi düşünüyor? Ve bunda bir fedakarlık mı olduğunu düşünüyor diye bana düşündürdü. Ve belki hani deriz de bazen ayrı dünyaların insanlarıyız diye. Bir noktada sanki bunu da düşünüyormuş. Yani size bakıyor, diyor ki aslında evet, o benim yansımam gibi birbirimizi aynalıyoruz. Birbirimizi yansıtıyoruz. Kafalarımız, zihinlerimiz bir. Ama bir taraftan dünyalarımız da çok farklı diyor olabilir. Belki de bu yüzden işte bir şeylerin daha esnek olmasını istiyordur. Belki sizin daha esnek olmanızı da tabii istiyor olabilir. Sayılarımız 31, 3, 19. Belki bunların bir önemi olabilir. Bazen plakalar, yaşlar gibi şeyler görebiliyoruz. Burçlardan bahsedeceğim ama bu hani illa siz o burçsunuz ya da karşı taraf o burç anlamında değil. Enerjileri düşünebilirsiniz. Zamanları düşünebilirsiniz. Bu burçlarına ait olduğu. Ya da eğer hani sizin ya da karşı tarafın burcuna uyuyorsa da o zaman daha kişisel bir yorum gibi alabilirsiniz. İkizler, Akrep, Boğa, Yay. Mahkeme kartı spesifik bir burcu anlatmaz ama Plüto'ya anlattığı için yine Akrep'i düşünebiliriz arkadaşlar. Ay, niye bu kadar hızlı konuşturdu bu beni? Çok hızlı konuşturdu. Peki. Ama biraz dediğim gibi sıkıntıda bir insanmış gibi geldi bu bana. Ve hani gerçekten belki niye bir şeyler daha farklı değil, niye daha rahat değil, niye daha esnek değil, sürekli bunu sorguluyor olabilir. Ve bence size çok merak da ediyor. Burada stoklamayı da anlayabiliriz. Dur bir bakayım ne yapıyormuş, dur bir bakayım iyi miymiş. Sanki böyle merak edip ay bir bakayım, ay bir göreyim, bunu da söylüyormuş gibi. Üçüncü deste. Dilerim ki sevmişsinizdir videoyu. Öyleyse abone olmanızı, yorum yapmanızı rica edebilirim. Yine yorumlara istediğiniz videoları yazabilirsiniz. İstediğiniz konuları yazabilirsiniz. Çekmeye çalışırım. Bir daha görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.